Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Dışı kıyır kıyır kurabiye hamuruyla, içinin de incirli, cevizli, muhteşem iç dolgusuyla bu kurabiyeyi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Üstelik katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağla yapabileceğiniz kurabiye hamurunu 3 malzemeyle yapabilirsiniz. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 15 adet incirimizi küp küp doğrayalım ve üzerine 1 çay bardağı suyumuzu ekleyelim. 1 çay bardağı dolusu çekilmiş cevizimizi ekleyelim. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındıkla da yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu toz şekeri ekleyelim. Karıştıralım ve ocağımızı kısık ateşte açıp incirleri yakmadan ara ara karıştırarak suyunu çekene kadar pişirelim. Suyunu çektikten sonra 1 çay kaşığı toz tarçını ekleyelim ve incirli iç harcımız hazır olacaktır. İncirli iç harcımız soğuduktan sonra da kurabiye hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Burada 1 çay kaşığı tarçın koydum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Koyu kıvamlı macun gibi bir kıvam elde ettik. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Bu ölçülerle iç harcımdan hiç kalmadı. Kurabiye hamurumdan da çok az kaldı. Onunla da sade kurabiye yaptım 4 adet. Yani vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. İç malzemenizden kalmayacaktır. Kurabiyemizi hemen yapmaya başlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 2 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim ve el çırpıcısıyla karıştıralım. 3 malzemeli çok lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye hamuru olacaktır. 2 su bardağı sıvı yağ gözünüze çok gelmesin çünkü 5 su bardağı un kullanacağız. Ve 5 su bardağı unla çok fazla sayıda kurabiye elde edeceğiz. Daha fazla veya daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yer olarak azaltın. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyerek malzeme ölçülerindeki pudra şekerini ve un miktarını da yarı olarak azaltarak daha az sayıda elde edebilirsiniz. Ve sıvı yağını da daha az kullanmış olabilirsiniz. Bazen çünkü 2 su bardağı sıvı yağını görünce çok fazla yağlı bir kurabiye diye algı oluşabilir. Ama un miktarını da düşünürseniz ona göre yağ oranı gayet dengeli oluyor. Bu malzemeye 5 su bardağı un ekliyoruz. Şimdi ben ilk aşamada 1 su bardağı un ekledim ve çırpıyorum. Kıvam alsın, sonra diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. 2 su bardağı unumu da şimdi ekliyorum. Elimle yoğuruyorum. Hamur yumuşak ve cıvık olduğu için tekrardan 1 su bardağı ekliyorum. Ve sonra 1 su bardağı daha ekliyorum. Yani toplamda 5 su bardağı un ekliyorum. Video içinde de görebilirsiniz. 5 su bardağı un, 2 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı pudra şekeri. Kurabiye hamurumuzun hepsi bu şekilde. Aynı zamanda tart hamuru lezzetinde ve kıyır kıyır uzun süre bayatlamayan bir kurabiye tarifi oluyor. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak, böyle elinizde dağılmayan çok kıvamlı bir kurabiye hamuru oluyor. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu koyalım ve çok ince bir şekilde açalım. İnce bir şekilde açılan kurabiye hamurumuzun kenarlarını bıçak yardımıyla kesip düzleyelim. Sonrasında içine iç harcımızı kaşık yardımıyla yerleştirelim. İçe doğru kurabiye hamurumuzu sararak rulo şeklini verelim. Sonrasında dilimler halinde bıçakla keselim. Bu aşamaları sizler sıkılmamanız adına bu kısımda hızlandırıyorum ama her aşamasında görmeniz açısından sizlere gösteriyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. İç harcı olarak istediğiniz iç harçla bu 3 malzemeli kurabiye hamuruyla çok güzel tarifler oluşturabilirsiniz. Dilerseniz büyük tart kalıbında da bu kurabiye hamurunu aynı bu şekilde ince açıp genişçe sararak üzerine de iç harcını doldurup tekrardan üzerine kurabiye hamurunu yerleştirerek de fırına verebilirsiniz. Yani büyük tepsilerde veya borcamlarda, yuvarlak tart kalıplarında da yapabilirsiniz bu tarifimi. Çok lezzetli olacaktır. Piştikten sonra da dilim dilim kesip sevdiklerinize servis edebilirsiniz.
Şimdi bıçak yardımıyla kestiğimiz kurabiyelerimizin üzerine hafifçe bastıralım ve genişçe bir görsel oluşturalım. İçinden de böyle incirli iç harcımız gözüksün. Önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafif kızarana kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. Çünkü bu kurabiyeyi böyle kıyır kıyır gevrek sevdiğim için biraz fazla tuttum. Ama 170 derecede pişirdiğimiz için üzerini yakmadan ağır ağır pişirerek 20 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi fırından çıkan kurabiyelerimiz çok güzel gözüküyor. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip sunum edebilirsiniz. Kurabiyeleriniz 20 dakikanın sonrasında eğer üzerinde hafiften yumuşaklık varsa tekrardan fırına atmayın. Yeterlidir. Bu şekilde bu renkte elde ettikten sonra kurabiyelerinizi bir 5-10 dakika kadar oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kendiliğinden sertleşecektir. Kurabiyeniz kıvam alacaktır. Fazla pişirmenize gerek yok. Kurabiyelerinizin bir kısmını dilerseniz derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Saklama kaplarına kapatın. Üzerini sıkıca kapattığınıza emin olduktan sonra buzdolabı kokusu girmesin içine yeterlidir. Uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldikten sonra sevdiklerinizle kurabiyeleri tüketebilirsiniz. Bu arada ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 54 adet incirli, dolgulu muhteşem kurabiyeler elde ettim. Yakından sizlere şimdi hemen iç dokusunu, kıvamını ve kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler kurabiyemizin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıp tariflerini sizlerle video çekerek paylaşıyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.